Merhabalar, Koçların Mekanı kanalımızda Artı Bir Konuklu Sohbetler programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum meslektaşım aynı zamanda Nefes Koçu Melih Civan. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk Zeynep Hanım. Nasılsınız? Ee, Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Epeydir Teşekkürler. buluşamadık. Epey bir ara oldu, konuşmuştuk aslında. Evet. Siz de Ama bugüne iyisiniz, yoğun. kısmetmiş. Bugüne buluştuk sonunda artık. Aslında konumuz bugün nefesin kronik hastalıklar üzerindeki etkisi olacak ama biz yine de nefesi konuşurken bir yere bağlı kalmayacağız, eminim bundan. İki nefes koçu olarak. Ama bugün daha çok ben dinleyeceğim. Melih Bey konuşacak. Önce biraz sizi tanımak istiyorum. Şimdi İzmir'de yaşıyorsunuz ama Hı hı, İrlanda'dan geldiniz. O hikayeye böyle bir küçük hı değinelim hı, hı isterseniz. hı. Biraz da kendinizi tanıtın. Tabii ki. Öncelikle ben de herkese hoş geldiniz diyorum. Şimdi benim hikayem aslında ben yani yaklaşık olarak bir 10 senedir yurt dışında yaşıyorum aslında. Farklı ülkelerde yaşama imkanım oldu. Oralarda genellikle kurumsal benim kendi background'um biraz IT olarak geçiyor. Yani yazılım firmalarında çalışıyordum ve yaklaşık olarak bir 6 yıldır da en son İrlanda'daydım. İrlanda'da yine bir kurumsal firmada çalışıyordum. Fakat daha sonrasında kendi hayatımda yaşamış olduğum bazı durumlardan dolayı bunların içerisinde aslında birçoğumuzun kendi hayatında yaşadığı bu stres, kaygı gibi durumlarla kendim karşı karşıya kaldım ve daha sonrasından bunlar için bir aslında çözüm yolu aramaya yönelik olarak benim nefes serüvenim başladı. O şekilde nefesle tanıştım. Ondan sonrasında işte gerekli biliyorsunuz eğitimlerimizi aldık. Ben eğitimi İrlanda'da aldım nefes koçluğu üzerine. Yaklaşık olarak bir 2 senelik bir eğitimim vardı. Ondan sonrasında hem eğitimden öte bana kendimi daha iyi hissettirdiğini söyleyebilirim. En azından stres anlamında ya da kaygı bozukluğu anlamında kendi hayatımda belli başlı düzenlemeler yapmam anlamında çok yardımcı oldu ve sonrasında ben bunu insanlarla paylaşmak istedim ve biliyorsunuz size nefes koçu olarak Zeynep Hanım genellikle bu tür nefesle özellikle çalıştığınız zaman bir noktadan sonra size işe yaradığı için başkalarıyla da paylaşmak istiyorsunuz Tam onu bunu. söyleyecektim aslında. Bu durum hiç şaşırtmadı beni. Çünkü ya hepimiz bu alana hani bir vesileyle aslında kendimizi dönüştürmek, değiştirmek için girmişiz gibi. Bu hiç şaşırtmıyor. Gerçekten çoğu e, nefes koçunda ve aslında neden bu böyle? Meslek olarak çok bilinen, tanınan bir meslek değildi nefes koçluğu, biliyorsunuz. Biraz ondan da kaynaklı olabilir. Hani sadece yaygın olmadığı için sadece kendini iyileştirmek için giriyormuş gibi girip sonra bizde bu kadar faydası olduysa neden başkalarına katkımız, faydamız olmasın noktasına doğru gittik sanırım. Şimdi sizde de Evet. hikayeyi aynı duyunca bu hiç şaşırtmadı beni. Evet ve sonrasında zaten dediğiniz gibi hani ben o zamanlar yine aynı kurumsal şirkette çalışmaya devam ediyordum ve Hı hı. inanın benimle aynı durumda olan birçok insan vardı ve bu durumu çözmek için birçok şeyler deniyorlardı fakat nefesle tanışılmamıştı ve benim nefes dünyasına girmemden sonrasında ben hani nefes eğitimlerini, nefes seanslarını kurumsal firmalarda vermeye başladım ve Hı hı. yani İnanamazsınız. Yani çünkü bu kurumsal dünyalarda insanların stres, kaygı bozuklukları çok had En yoğun safhada. olduğu kesimler, doğru. Kesinlikle ve çünkü çok büyük bir baskı oluyor insanların üzerinde ve bunu getirdiğimizde yani çok büyük değişiklikler yaşadı, çok büyük dönüşümler yaşadı insanlar. Yani o şekilde aslında nefes dünyasına giriş yaptım diyebilirim. Kendi Hı aslında hı. serüvenimden çıkaraktan bir noktaya kadar geldim. Daha sonrasında artık kurumsal dünyayı bırakıp tamamen kendi işime, nefese yönelme kararı aldım ve ondan sonrasında kendi işimden çıkarak bu nefes koçluğuna artık tam zamanlı olarak başladım Bu da diyeyim. aslında zor bir karar. Yani çok kolay bir karar değil aslında, değil mi? Hem de nasıl? Yani o kararı vermek hayatımda verdiğim belki de en zor kararlardan bir tanesiydi ama Dönüm aslında noktası gibi bir şey. Üstelik de ülke değiştiriyorsunuz. Bir de evet. orası var. Evet ama o da bir noktada şey gibi oldu. Hani gerçekten kendi korkularımla belki yüzleştim o durumda. Öyle söyleyebilirim. Aslında bir içsel de bir yolculuktu benim için bu Hı kararı hı. verme süreci. Çünkü yani yaklaşık 10 senedir oluşturmuş, kurmuş olduğunuz bir hayat düzeni var. Ee, Belli bir yerde yerleşik yaşıyorsunuz, işiniz var, eviniz var. Ve sonrasında tamamen bir değişiklik yapıp yaptığınız bütün işi bırakıp bütün
yaşadığınız yeri bırakıp bir değişime gitmek gerekiyor. Dediğim gibi benimki çok içsel bir yolculuktu bu. Ama dediğim gibi Çok eğer ki güzel, ben çok güzel ama. nefesle tanışmasaydım bu kararı gerçekten veremezdim. Bazen hayatta şöyle bir durum oluyor. Gerçekten hayatının sonuna kadar yapmış olduğun işi mi yapmak istiyorsun ya da yapmış olduğun işi gerçekten severek mi yapıyorsun yoksa yapmak zorunda olduğun için mi yapıyorsun? Evet. Yani bu birçoğumuzun bence karşılaşmış olduğu, bazen de farkında olmadığı bir dönüm noktası. Benim için nefes bu noktada çok faydalı oldu, çok etkili oldu bu kararı vermemde ve daha sonrasında dedim ki evet, benim buraya Aslında gelme nedenim bu. heh, ait olduğunuz alanı bulmuş gibi bir şey. Aslında Evet, tam içinde olmanız gereken ya da ben de mesela gerçekten bu alana girdikten sonra kendimi o kadar iyi hissediyorum ki bu alanda. Ha diyorum ya buymuş. Sizde de o olmuş bence. Ve pişmanlık duymayacak bir güzellik. Çünkü gerçekten o dediğiniz konu da çok önemli. Meslek her neyse gerçekten onu severek mi yapıyorsunuz yoksa sadece işte maddi kaygılar olması gerektiği için falan meselesinden dolayı mı yapıyorsunuz? Bu çok önemli. Yoksa hani emekli olana kadar en azından çalışma süresince zorunlu olarak çalışmak verimi de düşürüyor aslında. kesinlikle, kesinlikle. Çünkü bir noktadan sonra kendi sevdiğiniz işi yapmaya başladıktan sonra bir noktadan sonra iş olmaktan çıkıyor. Yani ben Heh, sabah uyanıp aynen. yani danışmanlarımla buluşmak için can atıyorum. Hani Ne bu güzel. dediğim gibi bir noktadan sonra iş olmaktan gerçekten çıkıyor. Yani o tamamen sizin yaşam stiliniz oluyor. Severek yaptığınız bir duruma dönüyor. Bir noktada sizin kimliğiniz oluyor aslında. Hı hı, O yüzden çok güzel. hani ben kendi adıma çok şanslıyım. Sizler de öyle. Yani umarım bu em, aslında bir noktada yapmak istediğimizde yani bu nefes kullanarak aslında dönüşümsel bir deneyim yaşatmak insanlara ve insanların gerçekten potansiyeline ulaşmaları. Çünkü ben şuna Hı hı, inanıyorum. Her insanın burada kendince belli başlı yetenekleri var. Belli başlı yapabileceği şeyler var ve hı potansiyelleri var. hı. Ama birçoğumuz dediğiniz gibi sizin de bazı maddi kaygılardan dolayı olabilir. Belli başlı durumlardan dolayı olabilir. Yapmak istemediğimiz şeyleri yapmak durumunda kalıyoruz. Ama bu noktada nefes gerçekten dönüşümsel olarak insana potansiyeline en azından e, tad verebiliyor ve tad aldıktan sonrasında bir noktadan sonra Kesinlikle, artık geri dönmüyorsunuz. kesinlikle. Hı hı, Ben de böyle her konuda farklı bakış açılarıyla bakmayı çok seviyorum. Mesela sizi Instagram'da gördüm. Oradan zaten bağlantı kurdum. Bu arada davetime katıldığınız için teşekkür ederim. Başta etmeyi unuttum. Ee, rica ederim. İrlanda'da eğitim almış olmak, bir de uzun süreli o 2 yıl süresince eğitim almış olmanız falan beni çok enterese etti. Çünkü farklı fikirlerden destek alıp böyle hani kendi bilgilerimizle de birleştirip potansiyelini derleyip toplayıp zengin bir şekle getirmek çok güzel. Her alanda öyle ama nefeste de böyle hani sizdeki bir bilgi, bir cümle bende bir ışık açabiliyor mesela. Birleştiriyorsun. Onu da kendi bilgilerinle yoğurup potansiyeline katıyorsun. Ben böyle bakıyorum. O yüzden sizinle sohbet etmek ayrıca bir kıymetli olacak benim için. Burada şimdi konumuza dönecek olursak nefesin kronik hastalıklar üzerindeki etkisine bir bakacağız. Ne diyebilirsiniz? Nasıl bir giriş yapalım? Bu arada da sizin herhalde bir sohbetimizde söylemiştiniz kronik bir hastalığınız vardı. Hı Onunla da hı, ilgili bir dönüşüm yaşadınız hı galiba. hı. Evet, evet. Yani Ondan da şimdi bahsedebilirsiniz. tabii ki, tabii ki bahsedeceğim çünkü yani benim için kendi hayatımda yaşamış olduğum dönüşümsel durumlardan bir tanesi. O Hı hı, yüzden birebir olarak deneyimleyen bir ağızdan ve bunu yaşayan direkt olarak bir deneyimden bahsedeceğim. Şimdi bu nefes olayını sizin de bildiğiniz gibi aslında birçok farklı noktada kullanılabiliyor nefes. İşte dönüşümsel nefes terapileri oluyor, işte fonksiyonel nefes eğitimleri oluyor. Benim genellikle özellikle bu sıralar üzerinde durduğum kronik rahatsızlıklardaki nefesin önemi. Şimdi bununla hı hı. alakalı ben kendim araştırmalar yapıyorum, yapılan araştırmaları inceliyorum ve hatta kendime burada küçük bir bilim laboratuvarı kurduk. İşte belli başlı deneyimler, ölçümlemeler yapıyoruz. İşte insanın kalbini, sinir sistemini, beyin fonksiyonlarını nasıl etkiliyor diye nefeslerle bir
deneyim sürecinden geçiyoruz. Şimdi Çok güzel. burada benim aslında gördüğüm şöyle bir durum var. Şöyle giriş yapabiliriz. Hı Aslında hı. bütün hastalıkların, özellikle kronik hastalıkların ve ağrıların nedeni olarak bedenin oksijensiz kalması diye bahsedebiliriz. Buradan giriş yapabiliriz. Evet. Aynen. Çünkü yani siz de biliyorsunuz ki oksijen bizim bedenimizin ihtiyacı olan bir enerji kaynağı. Yani aslında evet yemekle besleniyoruz, nefes alıyoruz, yaşıyoruz ama hani oksijen konusu ve bu oksijen de aslında cellular seviyede yani bedenin hücresel seviyesindeki oksijenlenmesi önemli. Hı hı. Genellikle bununla alakalı yanlış algılar oluyor. İşte çok fazla nefes aldığımda aslında bedenim daha fazla oksijenlenir diye belli başlı düşünceler var. Sizler de karşı karşıya geliyorsunuzdur eminim ki. Aynen. Şimdi bu Aslında tam tersi, karbondioksit fazla gittiği için yeni gelen kesinlikle. oksijen Evet. girişi azalıyor. Evet. Ve bununla alakalı yapılan araştırmalar var. Özellikle ben Doktor Buteyko'nun araştırmalarını takip ediyorum kendim ve burada da Hı hı. yaptığımız araştırmalarda şöyle bir sonuca varıyoruz. Şimdi kronik hastalıkları olan, bunun içerisinde kalp rahatsızlığı olabilir, şeker hastalığı olabilir, kanser olabilir, astım olabilir, uyku apneası olabilir. Hı Ve hı. bunun dışında aklınıza gelecek tüm kronik rahatsızlıklar. Çünkü kronik rahatsızlıklar yaklaşık 200-300 adet kronik rahatsızlıklar var. O yüzden bunların hepsini saymayacağım burada ama kronik rahatsızlık olarak bir genelleme yapabiliriz. Bunların aslında en temelinde nefesin çok fazla alındığı bulunuyor. Yani baktığınız zaman kalp rahatsızlığı olan bir insanın normal insana göre normal nefes alış sayısı 2 ve 3 kat daha fazla. Aynı şekilde şeker hastası olan bir kişinin nefes alış sayısı 2 ve 3 kat daha fazla. Bu da ne demek oluyor? Aslında normal nefes alış litre olarak dersek 6 litre ise Hı hı. hasta olan bir insanın nefesi yaklaşık 15-16 litreye kadar çıkabiliyor. Şimdi bu da bize neyi gösteriyor aslında? Bu kronik rahatsızlıkların en temelinde çok fazla nefes aldığımız için yani karbondioksit sizin de bahsettiğiniz gibi çok fazla karbondioksit kaybı verdiğimiz için de bedenimiz Hı hı. oksijenlenmiyor. Ve oksijenlenmediği Karbondioksitin optimal miktarı bozulmuş oluyor. Olması gereken kesinlikle. miktar. Kesinlikle. Yani buradan şuna bağlamak istiyorum. Mesela ben kendim de yaklaşık olarak bir 15 yıldır e, tip Hı hı. 1 şeker hastasıyım. Yani günlük insülin kullanıyorum. E, Ve ben gerçekten küçükken oldu bu. E, Hı hı. Ve kendi hayatımda da deneyimliyorum. Yani çünkü nefese girmeden önceki bir şeker seviyem vardı ve gerçekten çok da iyi değildi. Çok da kontrollü diyemem. Fakat şunu fark ettim. Nefes dünyasına girdikten sonrasında bir de özellikle nefesin nasıl çalıştığını anladıktan sonra bir de bu tür araştırmalar yapmaya başladıktan sonrasında kendi üzerimde deneyimleme şansı oldu. Hı Ve hı. bedenimdeki karbondioksit oranını arttırdıkça aslında şeker seviyemin ne kadar düştüğünü fark ettim. Ve sadece bunu her gün şöyle söyleyeyim 10 dakikalık bir nefes egzersiziyle birlikte kendimi test ettiğim zaman şeker seviyem nereden baksanız bir %10 ile %25 arasında düştüğünü fark ediyorum her gün. Ve uzun Muhteşem. süreliklerde yaptığınız zaman da şeker hastası olanlar ya da ilgilenenler bilirler hemoglobin A1C dediğimiz bir değer var. Bu Hı hı. yaklaşık olarak 6 ayda bir ölçülmesi gerekendir. Bu da bedeninizin şekerle arasındaki dengesini yani ne seviyede olduğunu gösterir. Ve benim yaptığım nefes egzersizleriyle yaklaşık olarak 3 aylık bir çalışma yaptım bu nefes egzersizleriyle. 3 ay öncesinde yapmadan önceki değerim yaklaşık 12 ve 13'lerdeydi. Ve gerçekten Hı hı. kötü. Fakat nefes egzersizini getirdikten sonrasında 3 ay sonrasında gittiğimde bu değer 7 ve 8, 7-7,5 arasına kadar düştü. Evet. Şimdi burada asıl sonuç ne? Yani bizi neye bağlıyor bu? Ve bu tamamen aslında nefesin, bedenin oksijenlenmesiyle alakalı olarak. Çünkü çok fazla nefes aldığımız zaman beden oksijenlenmiyor ve kronik rahatsızlıklar oluşuyor. Kalp sıkıntıları olabiliyor. Çünkü çok fazla nefes alma kalp ritmini bozuyor. Sizler de Hı biliyorsunuz. O hı. yüzden Hı hı. nefesi ne kadar azalırsak karbondioksiti o kadar arttırırsak aslında o kadar bizim kronik rahatsızlıklara yakalanma riskimizi düşürüyor. Eğer ki varsa da bunları geri çevirme şansımız olabiliyor. O yüzden nefes ve kronik rahatsızlıklar gerçekten temel
aslında temelinde nefes olduğunun biz farkına varıyoruz burada. Bir şey var ya, çok enteresan. Şimdi tamam, kronik hastalıklar solunum sisteminin yapısını bozuyor, nefes almayı zorlaştırıyor. Evet. Ayrıca da yanlış nefes alışkanlıkları kronik hastalıklara neden oluyor. O kadar ikisi birbirinin içinde ki, o Evet. yüzden değil mi, yani buraya çok, nefese çok önem vermek gerekiyor. Temel sebebi yine çoğu şeyde olduğu gibi nefes. Nefesi düzenlediğin zaman zaten dediğiniz gibi öncelikle oksijen miktarının olması gerektiği seviyeye getirilmesi, bir sürü konuda çözüme ulaşmış oluyor beden. Kesinlikle, kesinlikle. Yine mesela kaslarımız, kas ağrıları, e, yine bozuk nefes alışkanlıklarından. Çünkü oksijen miktarı az olduğu zaman kaslara, dokulara yeteri kadar gitmezse oksijen, değil mi? Her şeyin temelinde oksijen var. Ama biz bu arada tabii sizin de değindiğiniz gibi hep oksijen diyoruz ya. Bir taraftan da karbondioksit o kadar önemli ki, ikisinin dengesi. Buteyko işte o konuda çok araştırmaları var. Sizin de az önce yine belirttiniz. E, Asıl konu oksijen gibi görünse de karbondioksit de burada çok çok önemli. Kesinlikle. Bence aslında bu noktaya değindiğiniz çok iyi oldu. Çünkü bizim aslında oksijen değil karbondioksit hakkında konuşmamız gerekiyor nefesi anlatırken. Yani Aynen. çünkü bazen siz de yaşıyorsunuzdur bilmiyorum. Ben bazen insanlara bu tür eğitimler verdiğim zaman insanların anlaması biraz zor oluyor. Çünkü biz hep şeyizdir ya, oksijen nasıl ya? Karbondioksit atık bir gazdır. İşte zararlıdır. Bize ihtiyacımız yoktur şeklinde düşünülüyor ama hani İnsanların ilk başta anlaması gerçekten zor oluyor ama ben genelde bunu şu şekilde bahsetmek istiyorum. Yani bizler, düşünsenize, bizler biyolojik yaratıklarız. Yani bizim biyolojimiz var. Bizler mekanik bir yaratık değiliz. Ve o yüzden biz biyolojik bir yapı olduğumuz zaman bundan yani 10-20 sene öncesinde uzmanlar diyordu ki yani otomatik sinir sisteminizi değiştiremezsiniz. Yani bu tamamen otomatik olan bir şey. Sizin elinizde değil. Yani bu ne demek oluyor? Siz kalp atışınızı değiştiremezsiniz diyor. İşte bağışıklık sisteminizi güçlendiremezsiniz diyor. İşte kalp atışınızı hızlandırıp yavaşlandırma gibi bir durumunuz yok. Bunların hepsi otomatik sinir sisteminiz tarafından oluyor. Ama bugün geldiğimiz noktada bunu nefesle yapabildiğimizin farkındayız. Aynen. Yani görüyorsunuz ki aslında bundan yani seneler 5-10 sene çok da geç değil 5-10 sene Hı hı. öncesinde söylenilen şeyler şu an geldiğimiz noktada aslında yanlış olduğu ve yeni şeylerin ortaya çıktığını gösteriyor. O yüzden aslında baktığınızda belki de nefes o yüzden şu an bütün dünyada bu kadar ilgi görüyor. Bütün dünyada bu kadar konuşuluyor. Sizler de görmüşsünüzdür. Geçen spor dünyasında bile tenisçiler antrenmanlarında artık ağızlarını bantlıyorlar. İşte Gördüm, evet, o haberi gördüm. evet yani Polonyalı bir tenisçi Hı Iga hı. Hı kendisi hı. antrenmanında ağzını bantlıyor. Neden bantladı dediği zaman performansını arttırmak için yaptığını söylüyor. Yani aslında bunun hepsi karbondioksitle alakalı. Hani şeyine dibine indiğiniz zaman. O yüzden bugün dünyada UFC fighterlardan görüyoruz. İşte futbolculardan görüyoruz. İşte vücut çalışan insanlardan görüyoruz. Yüzücülerden görüyoruz. Hani bunların hepsi bu nefesi karbondioksitin önemini anlayıp bunu artırıp performansını arttırmak için kullanıyor. Hani o yüzden biz de aslında bunu kendi hayatımıza getirmek durumundayız. Hani şu an neye bağlayacağım? Kronik rahatsızlığa bağlayacağım. Çünkü biliyorsunuz ki özellikle bizim toplumumuzda çok fazla rahatsızlığı olan insan var. Kalp problemi olan, kansere yakalanan, şeker hastalığı olan. Hatta bir araştırmadan bahsedeyim. En son 1920'ler. Tansiyon, özellikle yüksek tansiyon problemleri çok Kesinlikle. fazla. Kesinlikle ve bunların hepsinin ilacı aslında az ve yavaş nefes almak ve karbondioksidi arttırmak. Yani bunun temelinde bu var. O yüzden hani sizin de benim de hani meslektaş olarak yapmaya çalıştığımız aslında bunun öneminden bahsetmek ve bu yüzden bugünkü yaptığımız bu konuşma da aslında direkt olarak kronik rahatsızlığı olan ve bu kronik rahatsızlığını kullanmış olduğu ilaçları aza indirmeye çalışan, hatta kullandığı ilaçları kullanmama aşamasına gelebilmek için insanlar neler yapabilir? Bunun üzerinde durmaya çalışıyoruz bu akşam. O yüzden temeli yine nefes oluyor. O yüzden yine nefese bağlıyoruz bu noktada. Çünkü
şöyle de bir nokta var. Bir araştırmaya göre 1920'den 2020'ye kadar yapılan bir araştırmada nefes alma sayıları araştırılıyor ve nefes alma sayıları 1920'lerde yaklaşık olarak 6 kere ise dakikada Hı 2020'de hı. 14'e çıkmış. Yani bu ne demek oluyor? Aslında biz eskiden daha az nefes alıyorduk. Şu an daha fazla nefes alıyoruz. Ve aynı araştırmada kronik rahatsızlıklar araştırılıyor. 1920'de olan kronik Artışı rahatsızlıklar çok az ama günümüze gelin 2020'de yani herkesin neredeyse bir çok kronik fazla. rahatsızlığı var. Aynen. Bir şey de var. Hani biz hep her zaman mesela şeye de değinmek istiyorum. Bazen bana soran oluyor işte nefesle kilo verebilir miyiz? Hı Hani bu soru size hı. de duymuşsunuzdur, geliyordur eminim Tabii ki. ki. Tabii Hani tabii. bu soru Çalışıyoruz aynı zamanda. evet Kilo hani edelim. şimdi bu yani baktığınız zaman aslında şöyle bir durumu da bize gösteriyor bu. İnsanlar gerçekten bu nefesi bizler konuştukça, anlattıkça ne kadar aslında bunun sağlığa hem fiziksel hem de zihinsel sağlığa ne kadar etkisi olduğunu bahsettikçe insanlar artık diğer durumları için, her durumu için bunu nefesle yapabilir miyiz diye bir merak halinde. Bu aslında çok güzel bir şey. Bunun olması çünkü bu İlgi mümkün. çok arttı, evet. Hatta ben şey düşünüyorum, böyle okullarda, belki ilkokul seviyesinde bu eğitimlerin ufak ufak verilmesinden yanayım. Belki ileride inşallah onlar da olacaktır. Şu anda ciddi gelişmeler var alanımızda. Evet, evet. Yani aslında verilen ülkeler var. Biliyorsunuzdur. Yani özellikle Avrupa'da, mesela İrlanda'da bazı okullarda nefes eğitimleri oluyor çocuklara küçük Daha erken yaşta. seviyelerde var mı hiç bilmiyorum. Tabii. Ama üniversitelerde nefesle ilgili alanlar açılıyor, onları biliyorum. Fakat erken seviyede duymadım. Var Varsa bazı çok özel güzel. okullarda, yani her okulda yok, Harika. tamamen ülke olarak henüz o noktaya gelmedi ama en azından bazı okullarda bunlar Çok yapılıyor. güzel. Ve ben bundan öncesinde, Türkiye'ye gelmeden öncesinde Karadağ'daydım, Montenegro'daydım ve orada belli başlı okullarla çalışma fırsatımız da oldu. Aslında orada bazı Rus okulları, işte e, Rus okullarının özel okulları oluyor ve oralarda biz nefes egzersizleri de yapmıştık. Ben ve eşim de. Orada mesela küçük çocuklarla, yani 7 yaşından 14 yaşına kadar çocuklarla nefes çalışma şansımız oldu ve inanın hani o kadar fark yaratıyor ki böyle bir şeyin olması. Burada da o şekilde, evet evet, birkaç tane duydum ben nefes koçu. Okullara ayrıca ödenek çıkıp hani kurs gibi dışarıdan verilenler vardı. Benim kastım Evet. orada daha eğitimin içinde bir parça gibi olması. Tabii ki onun için Evet. çok zaman var ama böyle olması bile çok güzel gelişmeler tabii ki. Ama bence oraya da geleceğiz Zeynep Hanım. Yani ben o Harika. konuda Evet, gerçekten inşallah. umutluyum. Çünkü hani gerçekten aslında ben şu an bilmiyorum, şöyle düşünüyorum. Yani keşke bana bu okuldayken öğretilseydi. Yani aslında Kesinlikle. Bende de aynı duygu oldu, biliyor musunuz, öğrendiğimde. Üstelik lafınızı bölüyorum ama üstelik estağfurullah. mesela ben üniversite sınavına girerken çok ciddi bir sınav kaygısı yaşıyordum. Yani olması gereken başarımı göstermem imkansız. Çünkü yani elim ayağım karışıyor. İnanılmaz bir stres. Keşke diyorum şimdi düşündüğümde o zamanlar bu bilinçte olunsaydı, birileri böyle bir şeyler bana söyleseydi. O kadar memnun olurdum ki. E, Evet. O stres, oradaki kaygı, korku hepsi birleşince bütün bilgilerini unutturuyor. Evet. Ben onu hep düşünürüm. Keşke olsaydı bizim zamanımızda da diye. Evet, evet. Ama en azından şu an bir şansımız var. Bir sonraki nesillere böyle bir şey Aynen. getirebiliriz. O yüzden ben gerçekten mesela insanlara da hep söylüyorum. Özellikle ailelere, annelere, babalara. Yani hani eğer ki çocuğunuza bir yatırım yapmak istiyorsanız gerçekten bu yatırım ilk önce onun kendi sinir sistemini anlaması, kendi bedenini anlaması ve bulunduğu durumu nasıl kendi kendine değiştirebileceğini öğrenmesi en önemli eğitim. Ya gerçekten bu en önemli eğitim. O yüzden umarım bizi izleyen, bunu dinleyen insanlar da bunu gerçekten em, değerlendirirler ve bunu Kesinlikle. kendi evlerine, kendi ailelerine getirme aksiyonunda bulunurlar. Çünkü gerçekten çok önemli bir eğitim bu. Dediğiniz Ufak bir gibi ışık yakabilirsek bile, bir kişi de, kesinlikle. birkaç kişi de bile ışık yaksak, bu bizi sevindirir tabii ki. Bir de şey, dediniz ya, kendini tanıyabilmek, hani önce kendini tanıyıp o duygularını kontrol altında tutabildikten sonra, duygularını yönetebildikten sonra stresini yönetecek işte, dolayısıyla.
Bütün hayatına yansıyacak bu. Ee, Bir kere nefesin alt karında başlıyor olması bir sürü adım atmış olmasını sağlayacak. Yani diyaframdan başlıyor olması büyük adımlar atmış olacak kişi. Buradan başlayıp ondan sonra da zaten biz katkı olmaya çalışıyoruz ama kaynak da çok. Hı Bundan hı, sonra ulaşıp öncelikle doğru nefesle tanışıp ondan sonra da bu bizim bugünkü konumuz örneğin kronik hı hastalıklar. hı. Zaten doğru nefesle tanıştıktan sonra nefesini yönetebildikten sonra kendisinin farkında olabildikten sonra kronik hastalıklarına direkt çözüm bulmuş olacak. Hatta o hastalıkla ilgili hiçbir şey yapmadığı halde bu süreci tamamlayınca Allah Allah, ay iyileşmeler oluyor lan ne oluyor falan diye değil mi, hani sürpriz şeyler gelişecek Evet, diye evet, düşünüyorum. evet, evet. Çünkü dediğiniz gibi aslında kronik rahatsızlıkların temel nedeni de baktığınızda duygusal acı olarak geçiyor. Yani ben genellikle işte Doktor Gabor Mate var, bu travma üzerine gerçekten Hı hı. çalışan ve yoğunlaşan. Ve genellikle bakıldığında bütün kronik rahatsızlıkların temelinde biyolojik olarak ne kadar nefes olduğunu görsek de duygusal boyutta aslında duygusal eksiklik ve duygusal acı yattığı gözüküyor. Hı Çünkü yaşamış olunan kronik hastalık aslında nasıl oluşuyor bedende? Bedenin bir şekilde kendi fonksiyonunu devam ettirememesi. Ve bu devam ettirememesinin nedeninde de bir travma durumu yatabiliyor. Yani bir kişinin sinir sisteminin yaşamış olduğu durumu kaldıramamasından dolayı oluşan duygusal bir rahatsızlık. Ve burada ne oluyor? O durum yaşandığı zaman sinir sistemi yaşanılan durumu, bu bir sevdiğini kaybetme olabilir, bir hastalık haberi olabilir, bir kaza olabilir. Bu durumda sinir sistemi yeni bir şeyle karşılaştığı için nefesi kesiliyor. Ve burada işte travmanın yaşandığı nokta burası oluyor aslında ve daha sonrasında eğer ki üzerine çalışılmazsa, bu duygusal durum salıntılmazsa, bir şekilde desteklenmezse, daha sonrasında beden bunu bir şekilde hastalık olarak e, oluşuyor bedende. O Her yüzden duygunun bir nefesi var aslında. kesinlikle, Korkunun ayrı, ayrı öfkenin ayrı, tüm kesinlikle. duyguların nefesleri var. Onu da yaşadığı anda fark etmeden dediğiniz gibi bazılarında kesik kesik, bazılarında bekliyorsun, tutuyorsun nefesini derken o doğru nefes, doğarken bildiğimiz, bilerek doğduğumuz o doğru nefesi bu duygularla tanıştıktan sonra kaybetmeye başlıyoruz. Daha Evet, sonra da alışkanlık haline gelip üstte, göğüste kalıyor nefes tabii ki. evet. Bir danışanım vardı. Kendisi astım problemiyle gelmişti. Birkaç seansımızda çalışıyoruz. Bir yol kat ettik. Bir noktadan sonra astım nöbetleri azalmaya başladı. İşte o nefes ilacını kullanmamaya başladı. Fakat daha sonrasında bir sonraki seansa geldiği zaman tekrar bir atakla birlikte geldi. Sohbet ediyoruz böyle, hani anlamaya çalışıyorum neden kaynaklandı, ne oldu. Ee, Yani yaklaşık bir 2 haftalık ara vermiştik. Daha sonrasında hani ne zaman olduğunu sordum. Dedi ki bir 10 gün öncesinde. Hı Tamam, hı, egzersizlerini yapıyor muydun? Evet, yapıyordum. Peki 10 gün öncesinde başka ne yaşadın? Ne oldu? Diye sorduğumda bana dedi ki kız arkadaşım bir trafik kazası geçirdi ve hı trafik hı. kazasına hastaneye kaldırıldı. Ölüm döşeğindeydi. Böyle bir durum yaşadım. Şimdi baktığınız zaman hani böyle bir durum aslında kendi sağlığında herhangi bir sıkıntı yok. Belli bir yol kat etmişiz. Ama duygusal olarak yaşamış olduğu bu durum, bu çöküş onun kronik hastalığını yani astımını tekrar tetikledi. Tetikledi. Hmm, Yani buradan aslında görebiliyoruz ne kadar önemli, duygusal olarak evet. sinir sistemimizin ne kadar güçlü olduğu, yaşamış olduğumuz travmalar bizim aslında kronik rahatsızlıklarımızı ne kadar tetikleyebileceği aslında bu noktada da anlaşılabiliyor. Kesinlikle. Orada da şöyle bir katkısı olabilir. Gerçekten yol kat ettiniz. Biraz daha da ilerleyecektir eminim. Orada da şöyle bir şey oluyor. Evet, hayatına doğru nefesi kattı. Duygularını yönetebiliyor. Ee, Sempatik sistemden çıkıp parasempatiye geçebiliyor. Yani olayı yaşadıktan sonra üzerinde çok uzun kalmıyor. Hı Böyle hı. bir katkısını görecek daha sonra. Tabii ki diyecek ki önceden olsaydı ben bu olaydan çok daha fazla etkilenirdim örneğin. Ama Evet. şimdi
böyleyim. Orada da kat ettiği yolu yine o şekilde görecek. Yine çok acı bir durum, tabii ki çok zor bir durum. Ama nefesten önce ve nefesten sonra diye o kendindeki farkı yine gözlemleyecek diye düşünüyorum. Tabii ki. Çünkü biliyorsunuz nefesle çalıştığınız zaman aslında sinir sisteminin sağlığını artırıyoruz bir noktada. Yani dediğiniz gibi o parasempatetikten sempatiye geçebiliriz. Sempatetik de olabiliriz. Problem değil. Çünkü o bizi koruyan bir yanımız. Kısa süreli Ama kalıp heh, hop. aynen ne kadar hızlı bir şekilde geçebiliriz aslında o Evet, parasempatetik kısmına. Yani mesela bu aslında hayvanlar çok güzel bir örnek oluyor bunda. Mesela bir kediyi düşünün, bir köpek gördüğü zaman evet, nasıl tüyleri dikiliyor. Hani orada evet. direkt belli sempatetikte yani ya kaçacak Hı orada hı, ya da savaşacak. Ama o hı hı. köpek gittiği zaman gayet tekrar normal, sakin, hiçbir şey olmamış gibi noktaya dönebiliyor. Zaten sempatik kısmında kalması ya da onu yaşamamız o kadar doğal ki, çünkü hayata karşı kendimizi koruyabilmek için, değil mi? Gardımızı alabilmek için o zaten gerekiyor hayatta Tabii, kalabilmemiz için. Ama tabii ki. tehlike geçtiği zaman, durum dönüştüğü zaman biz de dönüşebiliyor muyuz? O kısmı önemli. Kesinlikle. Peki migrenle ilgili falan çalıştınız mı? Migren de çok kronik bir, bizim ülkemizde çok yaygın olan bir hastalık Evet. özellikle. Evet, evet. Yani birkaç danışanım oldu onunla alakalı. Direkt olarak migren değil ama bununla alakalı belli başlı çalışmalar yaptık. Yine aynı aslında ağrılar genel olaraktan bahsedeyim. Ağrı ve aynı şekilde baş ağrısı özellikle yine hücresel seviyede nefes üzerinden konuşacağım. Hücresel Hı hı. seviyede hücrelerimizin oksijenlenmemesine bağlanıyor. Şimdi o yüzden mesela biz bununla alakalı şöyle çalışmalar yapıyoruz. Özellikle ağrıyla alakalı. İnsanlar genelde şöyle bir tavsiyede bulunabiliyor. İşte derin derin nefes al. Hı Derin hı. derin nefes al. Ağrın geçecek. Şimdi biz bunu bir deneye dönüştürdük aslında. Şimdi derin derin nefes almayla onun yanına biz nefes tutmayı getirdik. Şimdi bir tarafta derin bir nefes alma durumu var. Ağrısı olan kişi. Derin derin nefes alıyor. Diğer tarafta yine ağrısı olan kişi nefesini tutuyor. Ve gördüğümüzde aslında ikisi de işe yarıyor. Öyle söyleyeyim. İkisi de ağrı yönetiminde, ağrıyı azaltmada işe yarıyor. Fakat aradaki fark şu. Nefes tutan kişi de bu ağrının iyileşmesi daha hızlı oluyor. İkisi de dediğim gibi işe yarıyor. Ama nefes tutma yani yine az önce bahsettiğimiz gibi hücresel seviyede bedenimizin oksijenlenmesi, beynimize daha fazla oksijenin gitmesini sağlayan nefes tutma durumu ağrının dindirimi süresini daha da azaltıyor. O yüzden hani ağrı ile alakalı diyebileceğim e, Öz- yine aynı şekilde nefes tutma egzersizleri yapılabilir. Yine aynı Tutma şekilde egzersizleri migrende de çok etkili. Çünkü kesinlikle. özellikle bu tutma durumlarında o beyne giden e, damarın genişlemesini sağlıyoruz, açılmasını sağlıyoruz. Orada çok büyük katkı. Hı Bir hı, de tuttuğun zaman işte o e, havayı hava olarak aldık nefesi. Gitti, alveollere kadar ulaştı. Tuttuğumuz esnada oksijen ayrıştırılmasını artırmış, sanki ona zaman tanımış gibi. Yani yeni hava gelmeden önce mümkün olduğu kadar oksijeni ayrıştırdığımızı düşünelim. Hani o zaman her yere, hı işte hı. gerekli olan dokulara, organlara daha fazla oksijen ulaşımını sağlamış oluyoruz. İsterseniz ondan da biraz bahsedelim. Mesela şimdi diyoruz yani nefes tutalım. Nefes Evet, tutmada ne çok güzel oluyor? olur. Hani nedir? Şimdi Hı aslında hı, baktığınız zaman dediğim gibi insanların bunu anlaması biraz zor oluyor ama basitleştirebildiğim kadar basit bir şekilde anlatacağım bu hı karbondioksit hı. olayını. Şimdi normalde sizin dediğiniz gibi nefes aldığımız zaman e, oksijenimiz zaten bedenimizde yaklaşık olarak hiçbir şey yapmasanız bile, nefes egzersizi yapmasanız bile %98 ile %100 arasında bir beden oksijenimiz var zaten normal nefes alırken. Yani bedenimizde oksijen var. Fakat burada karbondioksitin nasıl bir etkisi oluyor? Bedenimizde oksijenin olması o oksijenin bedene dağıldığı anlamına gelmiyor. Yani aynen. O yüzden karbondioksiti şöyle düşünün. Nefesi aldığınız zaman karbondioksit hemoglobin dediğimiz bir protein var kanın içerisinde. Hemoglobine oksijenlerimiz bağlı. Yani Aynen. şunu hemoglobin diyelim. Buna da oksijen diyelim. Oksijen nefes aldık. Oksijen hemoglobine geldi. Sonra bu kanda dolanmaya başladı böyle.
Yani kana dolandı ama hemoglobinde. Burada yani salınmadı daha kana. Hı hı. Eğer ki bizim bedenimizde karbondioksit yoksa bu oksijen hemoglobinde böyle dönüp duruyor. Yani ne herhangi bir organa, ne beyne, ne de hiçbir Bırakamıyor organa yani. gitmiyor. Bırakma kabiliyeti Evet, karbondioksit miktarıyla alakalı yani. Onun kesinlikle. için diyoruz karbondioksit ne kadar önemli diye. Kesinlikle. Bu sefer ne oluyor? Karbondioksit arttırdığımız zaman bu Hı oksijen hı. hemoglobinden kanda dolaşırken karbondioksiti buluyor ve bırakıyor hemoglobin oksijeni ve daha sonrasında bu bütün kanlarda dolanmaya başlıyor. Bütün işte ciğerlerine, kalbine, böbreklerine, beynine, Organlara, her dokulara. yerine oksijen dağılımı gerçekleşiyor. Ve bir de e, karbondioksitin şöyle bir durumu da var aslında. Bedenimizdeki bir Bohr efekt dediğimiz bir olay var ya. Hani bu Bohr Hı hı. efektle açıklanan bir durum var ya. Bedendeki aslında asitlenme durumunu sağlayan bir şey. Yani karbondioksitin oksijenle dengesi bizim bedenimizin pH değeri dediğimiz bu asidik değerini sağlayan bir şey. Ve bu asidik değer normal. pH diyelim biz de. Heh. Türkçesini söyleyelim. pH değeri biliyorsunuz ki yani pH değeri normalde 7,20 gibi düşünün. Bu pH değeri 8-8,5'e çıktığı zaman biz ölüyoruz. Eğer ki 7,20'den 6,30'a düştüğü zaman yine ölüyoruz. Yani o yüzden aslında o kadar ince bir çizgideyiz ki İnce bir, aynen aynen. bedenimiz bunu o kadar aslında Küçük otomatik bir yapabiliyor. aralıkta kalması gerekiyor yani. Kesinlikle. Ve o yüzden bu karbondioksit aslında bunu da destekleyen bir şey. Bizim Kanın da karbondioksit olan alkali ve toleransımız. asitik olmasını aynı zamanda Kesinlikle. desteklemiş oluyor, dengelemiş Kesinlikle. oluyor. Hı hı. Kesinlikle. Ve aynı zamanda hani benim kendi üzerimde gördüğüm karbondioksitle olan etki ve çalışan insanlardan gördüğüm etkisi şu. Özellikle kronik rahatsızlıklarda mesela astımdan bahsedelim. Şimdi astım hastalarında baktığınız zaman onların solunum yolları dar bir şekilde olduğu için nefessiz kalıyorlar ve nefes gitmediği hissi oluyor insanlarda. Şimdi bu önemli olan bu astım hastalarındaki olay da bu damarları genişletmek. Peki bu damarları nasıl genişletiyoruz? Bu damarları nasıl genişletiyoruz? Karbondioksiti bedenimizde artırırsak Hı hı. ve nefesimizi burnumuzdan alırsak, yani burun nefesi ve karbondioksitle birlikte çalışırsak ne oluyor? Beden nitrik oksit dediğimiz bir gaz sağlıyor. Bu gaz neye yardımcı oluyor? Bizim kan damarlarını genişletmeye yardımcı oluyor. Bu kan damarları genişleyince ne oluyor? Kandaki oksijen seviyesi, kandaki dağılımı artıyor ve aynı zamanda en önemlisi bence de solunum yollarının genişlemesine neden oluyor. Hı hı. Ve bu genişleyince ne oluyor? Astım hastası daha kolay nefes Daha rahat. alabiliyor. Hı hı. Hı hı. Aynı zamanda nitrik oksit dediniz, o çok ciddi önemli bir durum tabii ki. Özellikle sinüs bölgesinde Kesinlikle, üretiliyor. Dolayısıyla bu damarlar beyne gidiyorsa beyin kanaması riskini azaltmış oluyor. Hatta önlemiş oluyor. Kalbe kesinlikle. gidiyorsa kalp krizi risklerini. Zaten yapılan bir araştırmada kalp krizinin sebeplerinin içerisinde en çok, daha doğrusu o yapılan araştırmada kalp krizi geçiren kişilerin nitrik oksit seviyelerinin ciddi oranda az olduğu ortaya çıkmış. Bu da Evet, bunu zaten ispatlamış oluyor. kesinlikle, Hem genişletiyor hem de içindeki o partikülleri temizleyerek zaten o şekilde genişletmiş kesinlikle. oluyor. Kesinlikle. Ee, evet. Ve şöyle bir şey de var. Şu da bir ilginç bir bilgi aslında. Mesela hani günlük hayatımızda belki bunun farkında olabiliyoruz. İşte burnumuzdan nefes alıyoruz ki karbondioksit durumumuzu ayarlayalım. Çünkü ağızdan nefes aldığımız zaman çok fazla karbondioksit zaten veriyoruz. Hani Hı bu hı. karbondioksiti nasıl dengede tutabiliriz diye belki küçük bir parantez açalım. O da bildiğiniz üzere nefesimizi burnumuzdan almamız gerekiyor. Ağzımızdan aldığımızda çok fazla karbondioksit veriyoruz. Peki gün içerisinde bunun farkındayız. Farkında olabiliyoruz. Peki uyurken ne yapacağız? Şimdi uyurken bunu nasıl kontrol edeceğiz? İşte o yüzden O sporcunun yaptığı gibi hı, bantlayacağız. aynen yani ağız bantları benim yaklaşık olarak bir seneden beri kullandığım bir durum. Her gece kullandığım bir durum. Ve inanılmaz etkili. Yani inanılmaz etkili. Hem benim kendi kronik rahatsızlığım var. O Hı yönden hı. çok etkili.
Ama aynı zamanda benim performansım, uyku kalitem, sabah kalktığımda ne kadar enerjik olmam, hani birçok şey yapsam da hala her şeye enerjimin olması bunlar açısından çok önemli. Ve şöyle bir durum da var. Az önce kalp rahatsızlıklarından bahsettiniz. Oraya geleceğim. Ee, Özellikle kalp krizleri gece 4 ila pardon 2 ila 4 arasında gece 2 ila 4 arasında yaşandığı em, araştırmalarda bulunmuş. Şimdi neden kalp hastalıkları gece biz uyurken 2 ila 4 arasında oluyor? Bunun nedeni de baktığınızda aslında insanların gece uyurken birinci nedeni ağızdan nefes alması ve çok fazla nefes alması, çok fazla karbondioksidi bedeninden artması. Ve bu bedeninden arttığı zaman da yine dediğiniz gibi kalp damarları daralıyor, 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 daralıyor. Ve kalp damarı daralınca otomatik olarak orada bir kan akışı olmuyor. Kan akışı Hı olmayınca hı. oksijen gitmiyor. Oksijen gitmeyince de bu sefer kalp krizi meydana geliyor. Bu çok bana Evet. ilginç gelmişti. Bunun gece insanlar uyurken gece belli bir Evet, çok. saatte olması. Çünkü insanların aslında en fazla karbondioksit kaybettiği saatler 2 ila 4 Gece arası. sen. Yani eğer uyku apnesi yoğun yaşıyorsa, ağzını Evet, açık uyuyorsa, o da zaten kişi önce kendisini gündüz e, bir müşahede altına tutacak, bakacak gündüz ağız nefesi alıyor mu? Çünkü gündüz oluşturduğu o ağız nefesi gece uykusunda da otomatik olarak devreye giriyor. Çünkü kesinlikle. bilinçaltı sanki nefes alamıyorsun, ağzını aç gibi bir komut veriyor Kesinlikle. olabilir. O şekilde bir durum oluyor. Ağzını açıyor. Dolayısıyla dediğiniz gibi de fazla karbondioksit atıldığı için. Kesinlikle. O yüzden Evet. yani kesinlikle önerimiz nefesçiler olarak ağız bandını kullanın. Ee, Yani kronik rahatsız olsun olmasın genel olarak yani Evet. hem kendi sağlığınız hem mutluluğunuz, uyku kaliteniz için, zihinsel sağlığınız için gerçekten bu çok Çok önemli. önemli. Orada küçük bir parantez açayım da Tabii. daha önceki programlarımızda da biz bahsettik bu konudan. Orada hani direkt gece bantlamasınlar. Onu önerelim. Çünkü gerçekten burunda bir deviyasyon durumu varsa, bir tıkanıklık varsa, tıbbi çözümü gereken bir durum varsa, ağzını bantlarsa başka türlü bir sıkıntıya neden olabilir. O yüzden önce denemelerini gündüz yapıp burnu Hı hı, gerçekten açık mı? hı hı, Burun nefesi rahat alıyor mu? Onu gündüz bir küçük küçük hı hı. bantlayarak bir kendilerini tartsınlar, sonra gece kapatsınlar diye parantez içinde de onu belirtelim. Yoksa daha farklı şeylere neden olabilir. Aynen ve onlar için de biliyorsunuz burun açma teknikleri var. Aslında Evet, insanlar hani bazen bir otrivine falan kullanıyorlar ama hani gerçekten bir evet. dakikada burnunuzu açabiliyorsunuz öyle bir durumlar varsa da. E, Var, Bu var. bilgileri zaten Onlardan da paylaşıyoruz. aynen Siz de ben de biz Instagram de sayfamızda. paylaşıyoruz ve zevkle, Oradan da isteye, seve seve de paylaşıyoruz. Dediğim gibi tıbbi bir çözümü varsa tabii ki tıbbi destek alacak. Ama onun dışında bir tıkanıklıksa yüksek oranda zaten açılıyor. tabii 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 tabii. Evet, o zaman şöyle diyelim mi? Hani nefes, doğru nefes, o düşen yaşam kalitesini yeniden yükseltecek ve bundan sonraki yaşamını daha kaliteli bir şekilde yaşayacak kişi. Son cümlelerinizi alabilirim. Benim aslında bu noktada söylemek istediğim özellikle bu akşamki değindiğimiz konuya göre de em, özellikle kronik ve her türlü hastalık için Hı hı. bedeninizde ya da duygusal olarak yaşanılan herhangi bir sıkıntı da olabilir bu. Bu bir travma, bir duygusal bir durum da olabilir ya da fiziksel bir durum da olabilir. Bir hastalık olabilir, bir ağrı olabilir. Hani bu durumda benim aslında farkındalığımı ve de insanların farkındalığını çekmek istediğim nokta nefesleri. Bu noktada nefesi kullanarak gerçekten kronik rahatsızlığınızı varsa bunu aza indirebilir. Kullanmış olduğunuz ilaç varsa bu ilacı aza indirebilirsiniz ve ileride bu nefesi bu şekilde kullandıkça, nefesinizi anladıkça kronik hastalığı olma riskinizi %80 indirebileceğiniz bir araç var. O da gerçekten resmen burnunuzun altında demek istiyorum. Ve teşekkür ediyorum Zeynep Üstelik Hanım bedava. sizlere.
Üstelik bedava. O kadar ilaç kullanacağınıza, değil mi? Bedava, Evet, elinizin altında. Aslında doğal bir kaynak gibi düşünebiliriz. Ben evet. teşekkür ederim. Gerçekten güzeldi sohbet. Anlatımlarınız çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. İnşallah tekrar yaparız beraber bir program daha. Orada da Seve daha seve. farklı taraflarından bakarız nefesin. Hı hı. Dediğim gibi biz yapıyoruz ama farklı bilgiler, farklı bakış açıları her zaman daha iyidir, güzeldir. O yüzden teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ben teşekkür Görüşmek üzere. ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.